Evet böyle. Sessizlik. Megane GT Line. Aslında dış tasarımdan ben bahsetmek istiyorum. Yani biz bahsetmiyoruz ama ya ben çok beğendim. Rengiyle falan, çizgiler, stoplar. Mini talisman. Sen ne diyorsun? Ben o kadar beğendim ki sakal bıraktım. Böyle düşünüyorum almayı. Arabaya bayıldım. Rengine bayıldım, tipine bayıldım. Bence de Jantlar kesinlikle 18. Harika. Yani sınıfın en güzel arabası bence şu anda. Bence de. Tasarımı bitirdiğimize göre şimdi içine geçebiliriz. İçinde bak şimdi. Şuralar demin konuştuk zaten. Evet. Yani üst taraf çok güzel. Bir tık yani şurayı da kurtarsalardı arabanın içine ben çok iyi puan verecektim. Aynen öyle. Ama şurada yani şurayı bir deri kaplama olur. İçlik ve malzeme kalitesini ben oldukça beğendim. Talisman'dan falan bile daha çok beğendiğimi söyleyebilirim. Ne kadar ikisi benzeşiyor olsa da. Buna daha oturmuş. Evet. Talisman'da bazı böyle göze çarpan noktalar vardı, batan. Bir de trim sesi falan da çok vardı. Bunda trim sesi daha az. Daha az. Yani var gene bozuk yollarda çıkıyor şu direksiyon kolonun oralardan. Fakat daha az ve daha sağlam, daha sıkı hissettiriyor bu otomobil. Detaylar mesela ne var? Birincisi ben o sert dışı kapağı sert olan torpidoyu açtığım zaman arkadaşlar içerisi bir Golf'te hatırlıyorum bu kadar güzel olduğunu, bir de Civic'te hatırlıyorum. Evet. Şu süngerimsi kadifemsi Süngerimsi kocaman açılıyor, rahat ulaşıp görebiliyorsun. Hani kimisi açılır göremezsin. Evet. Derin ve içi çok güzel. Aynı şekilde mesela elimi kapı içi gözlerini attığım zaman oralar da sünger. Evet. De sünger. Şu Kolçağın içte altı. sünger. Orası sünger. Artı, burada plastik kaydırmaz doku var. Artı mesela bu vitesin etrafı çok güzel. Yumuşacık. Evet. Ve bir sürü farklı plastik var burada. Farklı plastik bir araya gelmiş. Vites topuzu çok güzel. O dışarıdaki maviyi her yere serpiştirmişler. Vites topuzu çok güzel. Ele de çok iyi oturuyor. Dolduruyor avucunu. Ama maalesef orada bir sıkıntı var. Şu oynuyor ve ses yapıyor bak. Ha. O benim çok dikkatimi çekti ya. Ben dikkat etmedim. Bak bu oynuyor ve çıt çıt ses yapıyor. Ben bayağı takıldım buna. Vites değiştirirken. Ben şimdi sen söyleyince gördüm. Ama derisinin delikli olması, oradaki mavi süsler falan. dikiş falan hakikaten çok iyi. Yani mavi dikiş şeyde de var. Emniyet kemerinde de var. Kemerde de var. Çok güzel. Bir de Renault, Fransızlar mavi karbon icat etmişler. Gördün mü? İlk neyi anımsatıyor biliyor musun? Ha. Karbon kaplaması var. Üstünde jelatini var. Sökeceksin o jelatini. Gerçek karbon çıkacak. Ama bu malzeme kendisi. Arkadaşlar belki kaçınız fark etti bunu bilmiyorum ama sembollere dikkat edin. Sembollerin %80'inin jelatindir. ön panjuru jelatinli. Hafif mavimtırak. Mavimtırak ve %80'i öyle sanıyor. Ben bazen soruyorum. Abi diyorum senin arabanın jelatinleri sökmemişsin. Yok canım ne jelatini? Abi dedim senin panjurlar mavi mi? Öyle canım o mavi. Fabrika çıkışı. Ama o kadar güzel jelatinli ki bu da öyle. Sökmene gerek yok yani. Aynen. Ve içeride başka bir detay şu ambiyans ışıkları. Buradan zaten menüden ayarlayabiliyorsunuz istediğiniz gibi. Çok hoş oluyor. Burada var çizgisi. Arkaya gidiyor falan. Aynen, çok hoş. Sürüş modunu değiştirdik kırmızıydı, maviydi, mordu. Değişiyor ve bu segment bir otomobil için hani renklerin değişmesi ve aydınlığı, parlaklığı vesairesi çok iyi. Bence de. Direksiyon aynı şekilde çok güzel mavi dikişleri falan var. Yani arabanın malzemesi işçiliği iyi ya, bayağı iyi. Bence de iyi. Ben de sevdim. Sunroof eksik. Evet. Yani bu doluluğa sunroof eksik ama kataloğunda gelecek yazıyor. 2017'de mi ne gelecekmiş. Bir de şu dikiz aynasına hiç el attı mı bilmiyorum ama Renault'a konmuş herhalde en dolu, sert, böyle katı dikiz aynalarından bir. Zaten kendi kararan dikiz aynası da var. Eşya gözü bakımından yok, gözlüklük yok. Bir de far kumandası. Evet, şu altta bir göz yok. Onlar yok. O açıdan biraz zayıf. Çünkü koltuk altında falan da bir şey yok. Bir tek burası var. Bir burada var bardaklık. Bütün ekranlar dijital. Renkle beraber grafikler de değişiyor. Grafikler de Eco. Eco olunca yeşil oluyor. Nötral olunca güzel. Aslında en güzellerden biri nötral. Tersi olunca
Mor oluyor şeyler, aydınlatma. Kendine göre ayarlıyorsun. Talisman'da mor çok iyiydi. Ve ben bir şey tekrarlamak istiyorum. Şu klimanın fan hızını ayarlamak Ayarlamak için için. şuradaki küçücük yere tıklayıp da artı eksi yapmak zorunda olmayı ben sevmiyorum. Evet. Yani onu değiştirmeleri lazım. Bu ekranın bir eksikliklerinden biri. Belki buraya şöyle bir dokunmatik falan bir şey de yapılabilir. 8.7 inçlik bu ekran hakikaten hoşuma gidiyor. Güzel bir ekran. Kullanışlı, böyle oyuncak yani. Adaptif cruise'u var. Opsiyon, şöyle adaptif cruise'u var. Tam fren yapmıyor. Yani fren yapıyor, sizi yavaşlatıyor. Uzun yolda falan hiçbir sıkıntısı yok. Ama trafikte tam durdurmuyor fren yapıp. 50'nin altında zaten devreden çıkıyor. Devreden çıkıyor. Zaten bip 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 yapıyor. Bir de tabii adaptif cruise'dan tam anlamıyla istifade etmek için otomatik şanzımanlı almak lazım arabayı ki Tabii. hani o Tam. 50'den 150'ye gitsin, 150'den Gitsin. 50'ye tekrar geri dönsün. O yüzden manuel şanzıman da aslında Ben çok 6. vitese attım böyle 50'ye falan Evet, düştü böyle. titriyor. Arkası bayağı geniş. Beğendim, oldukça iyi. Yani daha genişleri var ama iyilerinden bir tanesi. Hem diz hem baş olarak hiçbir sıkıntı yok. Artı arkada Menfezler var. menfezler var. Menfez. Bir inşaat mühendisi olarak bak Doğan- öğrendin, kullanıyorsun. Doğan, 32 yaşında Doğan öğretti bana. Dediğim gibi kolda var. Orada da bardaklık falan var. Benzer bir malzeme kalitesi mesela bagajın içinde de hiç fena gelmedi. O bagajın zeminine hiç kaldırdım Evet, bilmem. evet, Bayağı kaldırdım. Kalın. Orada bir bölme var. Altında stepnesi var. hı. İsterseniz stepne, isterseniz tamir kiti alabiliyorsunuz bu arada. Evet. Farlardan küçük bir parantez açıp bahsedelim. Farlar mor. Fark ettin mi? Hayır. Böyle gece aydınlatıyor. Şu kadarlık minik bir kısmı mor böyle. Değişik. Yani o Xenon moru vardır ya da bana mı denk geldi bilmiyorum ama. Ama ben beğendim farlarını. Uzunları falan çok başarılı. Uzunlarını beğendim. Kısalardan gene tatmin olmadım. Bu ledler beni tatmin etmiyorlar. Ya bende bir sorun var ya farlarda bir sorun var bilmiyorum. Uzunlarını beğendim de zaten dün gece dışarı çıkıp çektim. Araya Volkan şimdi görüntüleri iyi atar. o zaman. Arkadaşlar da kendileri bakıp değerlendirmesini yaparlar. Müzik sistemini beğenmedim. Müzik sistemi Cılız. daha cılız. Şimdi cılız diyecektim. Yani hani bu paralara şöyle biraz dolu dolu bekliyorsun. Bir de orada kocaman hoparlör herhalde o. Başka Tabii bir şey tabii. olacağını zannetmiyorum. Hani Bir şey umut bekliyor vaat ediyor orada. Ama gene mesela hoparlörün etrafında böyle Kaplaması gri plastik falan koymuşlar. Yok, uğraşılmış ya. Ben iç Uğraşılmış. mekan olarak Evet. beğendim Megane'ı. Kasmışlar. Yani o seviyeyi, kalite intibasını yükseltmek için nesnel olarak da, öznel olarak da epey uğraşmışlar ve becermişler. Anahtarsız girişi var, çalıştırması var ve her yerinde olduğu gibi çok iyi çalışıyor. Zaten arabaya yaklaşınca hemen selamlıyor seni. Kulaklarını açıyor. Ondan sonra ışıklarını yakıyor. Kapıyı açıyorsun. Düğmeye basıyorsun, çalışıyor. Anahtarsız giriş hakikaten iyi çalışıyor. Ben seviyorum Renault'ların anahtarsız girişini. Yalıtımını beğendim arabanın. Rüzgar sesi az arabada. Sabah 5'te işte sana gelirken hiç yol gürültüsü yok. 100 ile gittim, 150 ile gittim. Hakikaten güzel, çok güzel. Anca 150'den 160'dan Evet, sonra rahatsız evet. ediyor. Araba çalışılmış ya. Yani Kesinlikle iç mekan- çalışılmış. Bu sefer hani Golf yenisini çıkarmadan ben bir çıkarayım. Bir görsünler. Koltuklardan bahsetmeden geçersek Olmaz. ayıp olur. Ya bu koltuklar yani Clio kapa falan koyabiliriz Evet, bunu aynen. yani. Ha, direkt- Şu direkt koltukları arası hiç koltuğu. sırıtmaz. Öyle söyleyeyim. Direkt Ares koltuğu. Direkt Ares koltuğu. Yani Rahat. şöyle yan desteği var arkadaşlar. Bel Yani desteği şöyle var. ve böyle. Konfor. Bitti. Konfor bitti. Ya arkadaşlar şimdi bu arabada 18 inç jantlar var. 225 40 18. 40-18. Çok güzel gözüküyor. Biliyorum, ben de istiyorum ama maalesef konforu olumsuz etkiliyor. Yani hele böyle boyaydı, kısa, keskin yerlerde bamgum ediyor yani. Yani ben bunu 17 16 ile falan bir daha kullanmak isterim. Evet. Süspansiyonları otomobilin bence kötü değil. Ama gereksiz bir dinamizm, gereksiz bir gerginlik var. Zaten otomobilin direksiyon ağırlığından tut da bu koltuklarına, Evet. süspansiyonların verdiği hisse kadar bir Ares'imsi bir Mini araba. Ares. Ha, Zaten yani- bunun 205 beygirlik dizel versiyonu da var ya, sanki ona daha uygun gibi Evet. bu hali. Gaz tepkisi falan da öyle. Evet. Yani otomobilin bütün kontrolleri, bütün tepkileri falan motorun gücü hariç Ares. Yani hakikaten Ares'imsi bir araba bu ve süspansiyonlarda da benzer bir. Yani bir Ares'e binseniz mesela ne beklerseniz aşağı yukarı aynı düzeyde ki eski Ares'ler çok daha tabii sertti. Ares olup binseydik diyecektik ki süper İyi, güzel, konforlu aynen. derdik. Evet, evet. Ama hani normal bir otomobil olduğu için Sert geliyor. sert geliyor. Fakat ben şuna özellikle belirtmek istiyorum. Süspansiyonların ben ucuz ve kalitesiz olduğunu düşünmüyorum. Yok değil. Sönümlemesi de var ama dediğim Şu gibi. kız da güzel hissettiriyor. Evet. Ama çok keskinlerde, Keskinlerde. veya pataküte geçersen eğer bir şey yapamıyor. O bir çalışma hızı var sanki. O hızına erişince çalışıyor ama öbür türlü iş yapmıyor gibi. Aynen. Fakat Talisman'la mesela kıyaslayacak olursak ben Talisman'dan çok daha fazla beğendim bu arabanın süspansiyonlarını. Evet gergin ama
iyi bir spor otomobil gerginliği var. Spor otomobil değil. Evet, uygunsuz bir spor. Ya aslında GT Line olduğunu düşünürsek, hani GT Line'da hafif böyle sportif olsun isteyen adam oluyor. Belki kabul edebilir. Hakikaten sportif araba istiyorsanız evet. Evet. Kabul edersiniz. Ama konforlu bir araba değil. Az yaksın çok kaçsın mantığı. Ve motor. Ya Renault zaten Renault'un motorunu eleştirmeye haşa. Yani hakikaten adamlar motor yapıyor arkadaşlar. Hakikaten güzel bir motor. Yani tebrik ediyoruz. Ben de bir makine mühendisi olarak o alt devirlerin torku, o böyle 6. viteste bile böyle 90'la giderken onun atikliği, tepkisi. Zaten 1750 devirde başlıyor turbo basmaya. Yani çok güzel. Böyle bak 3. vites hop 50 ile aldı, götürüyor. 4100'lere kadar güzel. Ondan sonra ölüyor. 130 beygirlik motor, esnek, çok güzel. Ben seviyorum bu motoru. Motoru ben de seviyorum ve sesi mesela hiç öyle Bir de çok sessiz. Çok sessiz motor. Yani bak bir daha göstereyim. Yani hiç öyle gır gır gır, gayet medeni. Demin söyledik ama tekrar söyleyeyim. Gaz tepkisi bu arabanın çok Hevesli. Hele Yani- sporta aldığın zaman sport aldığı zaman iyice coşuyor ama normalde mesela konforda da vites bak 1500'deyim bak. Minik minik dokunuyorum hemen. vites düşür gaza bas. Tak diye hemen. Evet. Viraj içerisinde de mesela Dengeleyebiliyorsun. dengeleyebiliyorsun ve hep aradaki şey yok. Hiç dolaylılık, hiçbir gecikme yok. Evet. Yani gaz pedalıyla motor arasında çok güzel bir bağlantı var. Sanki telli gibi. Telli gibi. Değil aynen, mi? Aynen telli gibi. Ya ben bayıldım, gaz tepkisine hakikaten bayıldım. Bir turbo otomobil bir de bu. Araba çok da güzel yürüyor. Ben sadece normalden daha fazla yaktığını düşünüyorum. Yani 6,5 litre civarı bir bunun tüketimi var. Evet, 6.5'lar. Uyarılara uyarak. Evet. Hani vites büyüt, sakin falan. Ama bununla da hakikaten insanı teşvik ediyor. GT Line, aynen. deri şeyler, vites falan hep gazlayası geliyor insanın. Simit böyle kalın. Aynen. Bu da böyle şey. Çakmalı böyle. Kısa olsa böyle tat. Yani dizel ama. Viteste de bir RS vitesliği var. Ki Var. şanzımana zaten geçmiş bulunduk. 6 ileri. Yolları çok net. Lokur lokur geçiyor. Ben Renault'ların seviyorum. Yani Intercity Cup'ta da güzel. Tık 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 geçiyor. Bunda da öyle. Sadece Ama yolu biraz uzun. Genelde Renault'lar biraz esnerler. Evet. Bu Bu pek biraz daha şey, iyi. biraz daha tok. Lokur senin tabirinde. Luk diye geçiyor Luk böyle. diye geçiyor. Ve 6. vites 2000 devirle 107 falan yapıyor. 107. Aynen. Yol tutuş. Üzerinde güzel lastikler var arkadaşlar. Genel olarak limitleri yüksek arabanın. Zorladığınız zaman cevap veriyor size. Ama hani lastiğin ve ESP'nin de tabii buna etkisi var biraz. Evet. Hani kötü lastikle hissizleşir direksiyon ama tutuyor mu? Tutuyor yani. 18'de jantları var. Dediğin gibi böyle tutuşu hep o lastiklerin iyiliğinden ve zaten ESP biraz araba kaymaya başladan da devreye giriyor. Fakat arabanın haline de tavırlarında ve ESP'nin de kapatılamıyor olmasından dolayı bir de arkasında hiç hareket etmiyor olmasından dolayı O Renault eğlencesi yok bunda yok. pek. Böyle bir İngilizler remote derler. Böyle bir şeysiz, durağan, Audi'ler gibi. bir ruhsuz. Ha. Yani şeysiz ya, bir renk yok arabada. Renk Hani yok. gidiyorsun, ben mesela bu otomobille çoğu gelen arabalardan daha da fazla fırsat oldu. Zorluyorum, kayıyorum. İşte 3'te işte daha hızlı giriyorum. 100'de, 110'la, 120 ile giriyorum. İşte dışarı açılıyorum vesaire. Hakikaten çok üzerine çıktım arabanın. Çok da güzel tutuyor. Ama o şeyi bir türlü alamadım. O tılsımı bir türlü alamadım. Evet. Yani parlamadı araba. Kafadan tutuyor. Ve tutuyor. İşte hafif kayıyor. İşini yapıyor. Yapıyor. Yani Yani- işini yapıyor. Bir sıkıntı yok. Aynen. Direksiyon mesela emirleri iyi, hızlı. Mesela direkt aynen. His yok ama direkt. Evet. His yok ama direkt. Çünkü o gene lastikten ve ince yanaktan bence. Evet, onun da payı var. Aynen öyle. Yani tık 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 diye çok ani bir şekilde, rahat bir şekilde özellikle tutan asfaltta yön değiştirebiliyorsun. Fakat bu işleri yaparken keyif almıyorsun. Yani arabanın neye ihtiyacı var? RS'e ihtiyacı var. RS'e. Bir RS motoruna ve RS ayarlarına, RS mühendisliğine ihtiyacı var. Ama işini yapıyor. Yani nesnel olarak gayet iyi yol tutuyor araba. Hep bak %70'le. Hep böyle dengeliyorum. Kayarken anlıyorsun arabanın. Evet. Çünkü yavaş yavaş kaymaya başlıyor. Zaten lastikten ses çıkıyor. Diyorsun ki kayıyoruz. Ha, Yani kayıyoruz. bir Limitlere anda- biraz ulaşacağız galiba falan. Evet, ani bir verdiği aşırı bir tepki yok. Ki zaten tekrar Genelde söyleyeceğim. hep Neyse. kafasının üstünde gidiyor gibi. Hani arkası hep takip ediyor önü. Evet, oyuna dahil olmuyor. O zaman sonuç. Megane öncelikle çok güzel olmuş.
Yani hakikaten baktırıyor. Dün caddede kullanıyordum. Böyle bakıyorlar. Bu renkle zaten böyle yanıyor araba. İç mekanını beğendik. Donanımları güzel. Mini Talisman. Şanzımanı güzel. Motoru zaten güzel. Bariz bir eksiği olmayan iyi bir araba. Evet. Eğer tabii çok konforlu bir beklenti, yani konforlu bir otomobil beklentisi yoksa kişinin, ama fiyatında bir sıkıntı var bence ya. Fiyat bu araba 102.000. 104 hatta. 102.750 mi? Öyle bir şey. Yani dün siteden baktım. Sen topladın değil mi? Ha, topladım. 102.750 yaptım. Ben toplayınca da 103 yani 103 falan civarı 103. bir fiyatı Ya var. 100. Hadi 100. Hadi benden 100. Otoparktan gelince. Aynen. Bir de mesela şimdi bu araba dolu. Tamam, eyvallah. Fakat bir adaptif cruise en iyiler gibi, bir Golf'teki gibi sıfıra Değil. kadar iniyor mu? İnmiyor. İnmiyor. Şerit takip sistemi müdahale ediyor mu? Etmiyor. Etmiyor. Gibi. Yani Var bu da ama tam değil. var ama tam değil. Aynen. Bu size şunu ifade ediyor arkadaşlar. Bu otomobil esasında bazı 90 yani opsiyonlar 76 bin lira. Hayır. Ha. GT line'ı. 92 91 küsür. 91-92 bir şey. Üzerine bir sürü opsiyonu var ve normalde benim kişisel olarak, muhtemelen Sinan'ın da koymayacağı opsiyonlar var. Evet. Yani adaptif cruise'u manuellerle ben koymam. Yok. Manuelde kullanmazsın Aynen çünkü. öyle. Bir de dediğimiz gibi elinin altında da çalışmıyor vesaire. Dolayısıyla o bir takım opsiyonları çıkardığın zaman zaten yani 92, 93, 95 işte birkaç tane şey koyarsanız Civarına geliyor. o civara geliyor, o zaman mantıklı. Dolayısıyla bu arabayı işte 90-95 o aralarda bir fiyatla almak makul olacaktır. Güzel bir araba, özgün bir araba. Ya bir kere çok net şunu söylemek lazım. Bugüne kadarki en iyi Megane. Yani benim. Bence de. Çünkü Yani eski Megane'ları düşünüyorum. Bir de bunu düşünüyorum. çok fark var. Arada yani bayağı hani çağ atlamış. Çok fark var. Yani Hani Latitude'le belki Talisman o kadar değildi doğru. ama bu Doğru. eski Megane'a göre hakikaten çağ atlamış. Aynen. Normalde çünkü RS almadığın müddetçe Megane ayağını sadece yerden keser. Evet. Açıkçası. Ama bu keyif de verir ve çok da güzel Kendini gözüküyor. iyi hissettirir. Evet. Hani göğsünü gere gere Megane'ın var dersin. Dersin. Gösterirsin böyle. Cep Aynen. telefonundan fotoğrafını gösterirsin. Aynen. Yani. Öyle Abi bir araba baksana yapmışlar. Megane'a Aynen. falan dersin. Aynen, iyi hissettirir kendini. Fiyatta opsiyonları özellikle koyarken dikkat etmek lazım. Bir de otoparktan geldiğini söylerseniz. Bak gene mavi stickerlı sembol. Abi yok, kesinlikle yani bir de zor çıkıyor o şeyler, jelatinler. Kesin bilmiyorlar. Bu da böyle bir anımızdır arkadaşlar. Testi beğenmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Yorum yapmayı unutmuyoruz ve paylaşmayı unutmuyoruz. Ve tabii ki bize abone olmayı unutmuyoruz. En son abone oranı %40 mıydı? 60 mıydı? Kaçtı? 60'ı abone değil işte, evet, izleyenlerin. 60 abone değildi değil mi? 59'a indi o. İndi mi? İndi. Oo, bak demek ki faydası var. Faydası var. Abone olun arkadaşlar. İzlemekle kalmayın. Önemli. Hedef 58. Aynen. %58 abone olmayacak. Ondan sonra %0'a kadar inşallah indireceğiz. O zaman sonraki testlerde görüşmek üzere diyelim. Önümüzdeki testi biliyor muyuz? Önümüzdeki test. Çok acayip arabalar var yani. LFA gelecek dediler. Dedim Megane var. Haftaya attık. Tokyo'ya gideceğiz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye bye.